Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi böyle bir yere getirdim. İnanır mısınız? Belki 10 senedir gelmedim buraya. Burası Krepa. Bilen bilir. Bilmeyenlere de ben söyleyeyim. 10 yıldır neredeyse gelmedim. Çok sakin, küçük, huzurlu bir göl. Sizle de paylaşmak istedim. Aynı zamanda konuşuruz söyledim. Şu an akşam saat 9. Gerçekten çok sakin. İnsanlar hala oturuyor, kitap okuyan, piknik yapan insanlar var. Hatta balık tutan insanlar var. Burada evet balık çok fazla var. Kedi balığı diyorlar. Biliyor musunuz bilmiyorum. Bayağı büyük kedi balıkları yakalıyorlar burada. Hatta bizim komşu bile yakalayıp bize getiriyordu. En son dedim getirme çünkü ben yapamam. Yani çok kılçıklı. Yapsan da kılçıklı. Çok fazla sevmedim. Bakın burada kimler var. Küçük ördekler her yerde. Buradaki göllerde her yerde ördek var. Çok güzel. Çok sakin. Öyle bir güzel hava ki anlatamam. Sizler diyorsunuz ya sıcaktan bayılıyoruz. Böyle yerlere gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten şu an böyle serin, böyle hava, böyle esiyor hafif. Daha ne isteriz? Yalnız iyi bir şey yapmadım. Ne mi yapmadım? Çay demleyip getirebilirdim. Termosa çay koyup getirebilirdim. Burada oturup içebilirdik. Yalnız onu yapmadığım için kendime kızıyorum. Çünkü insanları görüyorum. Şu an şurada piknik yapıyorlar. Yani ben niye yapmadım? Yapmadım. Sizin orada havalar nasıl? Evet biz tatile gittik, geldik. Montpellier'e gittik, güneye. Güneyden geldik. Yarın iş günü. Mecburen ben işe dedim hani gitmeden önce de böyle bir hava alalım. Sizle bir sohbet edelim dedim. Bakın şurada şöyle piknik yapıyorlar. Hemen şu yanımda bir yer daha var. Orada da herkes gelmiş piknik yapıyor. Çok sakin. Burada 1 Mayıs'ta 1 Mayıs çiçekleri var. Çok bu bölgede çıkıyor. Herkes bu bölgede gelip 1 Mayıs çiçeği topluyorlar. Aslında müge galiba. Mügeye 1 Mayıs çiçeği diyorlar. 1 Mayıs'ta her yerde müge satılıyor. Kokusu zaten en sevdiğim çiçek diyebilirim. Kokusu acayip. Ben çok bayılıyorum. Çiçekleri zaten çok seviyorum biliyorsunuz. İşte bu da böyle bir video olsun dedik. Bakın. Burada da insanlar var. Böyle sakin yürüyüş yapıyoruz işte. Ben de sizlerle açayım, konuşayım dedim. Dertleşelim dedim. Sizin orada ne var ne yok? Sizler nasılsınız? Sizin yazınız nasıl geçiyor? Hangi ülkeden şu an beni izliyorsunuz? Hani bir yorum yapsanız da ben de desem oradan mı izliyorsunuz? Gerçi yapanlar var. Onlara çok teşekkür ederim. Türkiye'den yorum yapan izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Amerika'dan Kenya'daki sadık izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Kenya, I love you. Orada bayağı sadık izleyicilerim var. Fransa'daki izleyicilerime de çok teşekkür ediyorum. Biliyorum Almanya'dakiler de var. Çünkü Almanya'dan da yorumlar geldi, mesajlar geldi. Onlara da çok teşekkür ederim. Hatta bir izleyicim benden rica etmiş buradaki tren ulaşım nasıl yapabiliriz? Tabii herhalde buraya gelmeyi düşünüyor. Tahmin ediyorsam buraya gelmeyi düşünüyor. Artık izine mi, temelli mi bilemeyeceğim ama benden hani arabası olmayan insanlar ulaşımı nasıl yapıyor diye rica etmiş. Onun da bir gün videosunu çekeceğiz. İnanın eğer hatta burada
ufak ufak bir değineyim. Onun videosunu yaptığımda da konuşuruz. Eğer arabanız yoksa size tavsiye ederim. Gelmek istediğiniz şehir neresi bilmiyorum ama büyük şehirlere giderseniz hiç önemli değil. Her yerde tramvay var. Tramvay fiyatları da sudan ucuz. Bizse burada büyük şehirlerde de tam şehrin ortasında oturmanız lazım. Benim gibi kasabada değil. Benim bulunduğum kasabada günde sadece 2 kere otobüs gidiyor çarşıya. Sonra dönüyor olduğumuz yere, yani daha buradan da öteye köyler var, oraya gidiyor. Tabii çarşıya gittiğinizde daha sonra orada her 5 dakikada bir otobüsler var yani. İstediğiniz yere oradan gidebilirsiniz. Ama oturduğum bölgede sorun hani bir sabah bir de öğle saatinde gitmesi. Ama büyük şehirlerde öyle değil. Büyük şehirlerde her 5 dakikada bir tramvay, otobüs, tren her yere gidiyor. Tren fiyatları da çok ucuz. Hatta şunu söyleyebilirim. Mesela biz güneye gittik ya, Montpellier'e. Eğer orada oturuyorsanız tramvay bedava. Evet, tramvay bedava. İstediğiniz yere istediğiniz kadar gidebiliyorsunuz. Çünkü orada oturduğunuz için araba almanızı hatta istemiyorlar. Hani polüsyon için çok trafik olur diye belki, bilmiyorum. Treni bedava yapmışlar. Tramvayı bedava yapmışlar. Treni değil de tramvayı bedava yapmışlar. Tren cüzi fiyatlarda. Eğer trenle bir yer hani daha karar verdiyseniz, biz geldi mi şöyle şuradan şuraya gideceğiz, şuradan şuraya gideceğiz diyorsanız size tavsiyem bir hafta önce alın mutlaka tren fiyatlarını, tren biletlerinizi pardon. Çünkü fiyatlar bir hafta öncesinden çok daha ucuz oluyor. Son dakika aldığınız bilet, mesela 20 euroya alacağınız bir bilet size 50-70 euroya pahalıya mal oluyor. Ama siz bir hafta önce, hatta 10 gün, bir ay önceden alırsanız belki 10 euroya, 5 euroya bile bulabiliyorsunuz. Çünkü mesela Paris'ten Montpellier'e gideceksiniz. Mesela diyorum, bir ay önce aldıysanız o bileti 10 euro. Ama son güne bıraktıysanız o bileti 100 euroya alıyorsunuz. Yani bu da benden size bir tavsiye. Eğer biliyorsanız nerelere gideceğiniz, hani buraya gezme amaçlı geliyorsanız, akrabalarınızı göreceksiniz veyahut da kültürel bir tatil planladıysanız önceden biletlerinizi alın arkadaşlar. Eğer tanıdığınız birileri varsa onlara söyleyin alsınlar. Yoksa da siz internetten, ta Türkiye'deyseniz bile alabilirsiniz. Burada planladığınız yolculuğu yapabilirsiniz. Gelen arkadaş bana mesaj göndermişti. Hani gelmeyi düşünen arkadaş sanırım. Mulhouse tarafına gidecekti yanlış hatırlamıyorsa. Doğru mu hatırlıyorum? Bilmiyorum. Eğer bana tekrar gönderirse nereye gidecek, nasıl yapacak, daha fazla bilgi edinebilirim. Ona daha fazla yardımcı olabilirim. Siz de gelmeyi düşünüyorsanız bu taraflara söylersiniz. Nasıl seyahat edebileceğinizi, konfortable yani rahat, hangi trenleri nereden nereye almanız gerektiğini de size söyleyebilirim. En azından size yazabilirim. İşte öyle. Bakın ne kadar sakin değil mi? Sakin. Güzel güzel. Biz de böyle bir yürüyüş yaptık. İşte iyi oldu. Çünkü yedik, içtik tatilde. Biraz kilo da almış da olabilirim. Korkudan dartılmıyorum. Olsun. Kilo nedir ki? Alınır, verilir, alınır, verilir. Hiç kafaya takamam. Ama isterseniz sizlerle bir sürü kürlerim var. Nasıl yiyerek fit kalabilirsiniz diye onları da size yazarım. Veyahut da öyle bir videoda çekebilirim. Neleri yersek kilo almayız, hatta kilo veririz diye. Çünkü biz yemeği seviyoruz gerçekten. Yemek bizim için ne diyeyim, bir zevk.
yaşama sebebi diyebilirim. Evet, yaşama sebebi. Ne için yaşıyoruz 2 günlük dünyada? Yiyip içmeyeceksek niye çalışıyoruz? Hey hey. Biz de maşallah yemek için çalışıyoruz. Yiyelim, içelim, gezelim. Ama çalışalım. Çalışalım. Eşek gibi çalışalım. Paşa gibi yiyelim. Biz de kraliçe gibi. Zaten bunu benimsersek inanın hiç sorun kalmayacak. Çalışmak lazım. Gençlere bunu aşılamak lazım. Çünkü gençlerimiz çalışmayı sevmiyorlar. Sağ olsun. Yani okuyup büyük adam olan da sevmiyor. Hiç okumayan da sevmiyor. Sevmiyor. Ama işte bence o da bizim hatamız biraz. Çünkü bizler çocuklarımıza kıyamıyoruz. Yazın çalışması gereken çocuklara çalıştırmıyoruz. Pek zorluğu tattırmıyoruz. 2 yiyeceksek biz onlara 3'ünü veriyoruz, 1 yiyoruz. Hiç zorlamıyoruz. Ve onlar da işte böyle. Yapacak bir şey yok. Biz görmediğimiz şeyleri onlara yapıyoruz. Çünkü biz görmedik, biz yaşamadık, bizim çocuğumuz yaşasın diyoruz. İyi mi yapıyoruz bilemeyeceğim. Yaşayıp göreceğiz. Gerçekten yaşayıp göreceğiz. Çünkü hepimiz bunu yaptık. Çünkü bizler çocukluğumuzda ezilen gençlerdik. Ama çocuklarımız ezilmesin, okusun, ne yaparsa yapsın. Arkalarındayız. Orası bir gerçek. Sonuçta onlar bizim çocuklarımız. Ama biraz zorluğu da tattırsaydık iyi olurdu gibime geliyor. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Varsa bir fikriniz bana yazarsınız. Şimdilik benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.